Mutfağa hoş geldiniz. Ben Buket Cengiz. Sizlere bugün yine sağlıklı ve lezzetli 2 tane kabak yemeği tarifim var. Ben zayıflarken yani 25 kiloyu verirken bu tarz tariflerden çok faydalandım ve bu süreçteki tüm tariflerimi de kanalımda sizlerle paylaştım. Kanalımda hepsini bulabilirsiniz. Bugün ilk yemeğimiz güzel bir yağ yakıcı, tok tutan çorba. Öncelikle 2 tane büyük boy kapya biberi irice doğruyorum. Ben çorbayı biraz bol yapacağım. Çünkü hem 3 kişiyiz hem de 2-3 gün boyunca böyle detoks çorbası gibi onu içmek istiyorum. Bir tane de büyük boy havucu tıraşladım ve yine irice doğrayacağım. Havuç tatlıdır ama son derece tok tutucu ve vitamin deposudur. Varsa mutlaka havucunuzu da ekleyin. Kek, börek, çörek yiyeceğimize tatlı da olsa faydalı sebzeleri tüketmemiz lazım, lifli sebzeleri. Şimdi 2 tane kabağım var. Bunlar da büyük büyük. Eğer tek kişiyseniz bile benim gibi bol miktarda yapın. 5 gün boyunca çorbanız hem bozulmaz hem de gerçekten detoks yapmış olursunuz bu çorbayla. Ve bir büyük soğanım var. Ben bugün böyle mor soğan kullanmak istedim. Onu da şöyle irice doğruyorum. Bolca da yeşillik koyacağız çorbamıza. Yağ yakıcı, tok tutucu dendiği zaman biliyorsunuz yeşillik mutlaka olmalı. Maydanoz, dereotu ve bir büyük sap da taze soğan doğradım. Şimdi baharatlara geldim. 1 çay kaşığı dolusu pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tepeleme hepsini koydum karabiber, acı toz kırmızı biber, yine 1 çay kaşığı dolusu zerdeçal ve aynı şekilde zencefil. Ve şimdi de yine 1 çay kaşığı dolusu sarımsak tozu koyuyorum. Sarımsaklarım biraz bozulmuş, koymak istemedim. Derin tenceremize, çorba tenceremize bütün malzemeleri koyduk ve şimdi pişirmeye başlayacağız. 2-3 yemek kaşığı da zeytinyağı ilave ediyorum. Su kaynatmıştım kettle'da. Tüm malzemeyi, sebzeleri geçecek kadar da su koyacağım. Ve pişirmeye başlayacağım. Biraz daha ekledim ben. Özellikle en sert olan havuç yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Havuçlara 1 çatal batırın. Eğer kolayca giriyorsa artık el blenderıyla çorbamızı hazırlayabiliriz. Çorbayı el blenderından geçiriyorum. Biraz sulu oldu ve ben de 1 yemek kaşığı dolusu ince bulgur ilave ettim. Çoğunlukla böyle yapıyorum. Bazen de şehriye koyduğum oluyor. Yıllardır yaptığım bir çorba bu. Ara sıra farklı malzemeler de ekliyorum. Ispanak gibi, brokoli gibi. Evinizde ne varsa böyle bol baharatlı bir çorba hazırlayabilirsiniz. Bugün 3. günü çorbanın ve daha demin son kalan bir kaseyi de ben bir kupaya koydum ve o şekilde sıcacık içtim. Gerçekten lezzetiyle ve tok tutuculuğuyla çok güzel bir çorba. Eğer birkaç gün boyunca öğle ve akşam yemeklerinde sadece bu çorbadan içerseniz ödeminize attığınızı ve kilo verdiğinizi göreceksiniz. Şimdi gelelim ikinci tarifimize. Bu da çok lezzetli, güzel bir mücver tarifi. Bol sebzeli, çay yanında, kahvaltıda, hatta üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek yiyebileceğiniz çok güzel bir tarif. Yine büyük borcama bol miktarda güzel bir malzeme hazırladım. 3 tane yeşil kabağım, 2 tane de havucum var. Ben havuç ve kabakları robotta rendeden geçirdim. Tabii ki elinizle de rendeleyebilirsiniz. Ayrıca iyi bir rondonuz varsa rondodan da geçirebilirsiniz. Malzemeyi derin bir karıştırma kabına koyuyorum. Şimdi diğerlerini ilave edeceğim. Bu benim 4-5 yıl önceki tarifim ama sık sık yaptığım bir yemek. Bu esnada ben şu andan 25 kilo daha fazlayım. Ve bu yemeklerimle birlikte sizlerle de paylaşırken gayet güzel, sağlıklı şekilde zayıfladım. 3 tane yumurta ve küp küp doğradığım bir büyük kuru soğanı ilave ediyorum. Yarım çay bardağından biraz daha fazla da zeytinyağı koydum.
Kabak ve havuçları kaba koyduktan sonra sularını da iyice sıkabilirsiniz. O dönem sıkmıyordum ama artık çoğunlukla daha az un kullanmak için sularını sıkıyorum. Tercih size kalmış. Bol da yeşillik ilave ettim. Maydanoz, dereotu, taze soğan, hatta birazcık kuzu kulağım vardı. Onu da yıkadım, ekledim. Ve şimdi karabiber, pul biber, toz acı biber ve tuz. Hepsini ilave ediyorum. Pul biber her zaman mücver tarzı yemeklerde 2 çay kaşığı koyuyorum. Dikkat ederseniz biraz acılı yapıyorum hepsini, metabolizmayı da hızlandırması açısından. Şimdi un ilavesine başlıyorum. Glutensiz unla da rahatlıkla yapabilirsiniz. 2 yemek kaşığı un ve 1 paket kabartma tozu koydum. Şimdi birer birer ekleyeceğim. 3 yemek kaşığı oldu. 4 oldu. İster suyunu sıkın, daha az ekleyin. O zaman mücver miktarı az olur. Şimdi daha büyük, bol miktarda olacak. 4 yemek kaşığı un ilave etmiş olduk. Başta tuzu 1 tatlı kaşığı koymuştum ama şöyle harcın tadına baktım, tatsız geldi. Yarım tatlı kaşığı daha tuz koydum. Böyle büyük borcamdaki bir tuzlu kek ya da mücver için normal bir miktar. Güzelce yağladığım borcama koyuyorum, malzemeyi boşaltıyorum. Bu esnada fırını yaktım. 185 derecede alt üst ayarda pişireceğim. Ve sürekli abonelerim bilirler, izleyicilerim. Borcamda yaptığım her şeyi fırının alt rafına koyarım. Borcam kalın ya, çoğunlukla bazen de yağlı kağıt koyuyoruz. Yağlı kağıtla daha da kalın oluyor. O yüzden en alt rafa koyuyorum. Bolca da üzerine çörek otu ve susam serptim. Sıcak fırına attığım için ve çok kalın bir harç olmadığı için 25-30 dakikada gayet güzel pişti. Bol sebzeli mücverimiz fırından çıktı. Bunu da benim artık çok tanınmış olan mercimek ekmeklerim gibi kahvaltı yanında, çay yanında, çok acıktığınızda yoğurtla birlikte yiyebilirsiniz. Diyete çok yardımcı. Emin olun, dediklerimi uygulayın, bana dua edeceksiniz. Denedim, gördüm. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu kadar dakika benimle oldunuz, sağ olun. İnşallah faydalanırsınız tariflerimden. Beğendiyseniz de bir kalp, böcek, çiçek bile olsa bir yorumunuzu bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone olmak ücretsizdir. Kanalıma lütfen abone olun, çok mutlu olurum. Yanında çıkan bildirim zilini de tümü diye işaretlerseniz eğer, onu tıklayarak, o zaman bütün tariflerimden hemen haberdar olabilirsiniz. Beni Instagram'da da Huzurlu Mutfak olarak takip edebilirsiniz. Orada story'de daha fazla günlük yemeklerimi, yiyecek ve içeceklerimi paylaşıyorum. En güzel, en sağlıklı ve ekonomik tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Son bir not ekleyeyim. Bu mücverin içine lor peyniri ya da yine yağsız bir peynir de ilave edebilirsiniz. Çok yakışır. Henüz çok sıcak olduğu için çok yumuşak. Soğuduğu zaman kendini gayet güzel toparlıyor. Herkese sevgiler yolluyorum.